Succession'ın modern televizyon dünyasındaki son teknoloji zaferinin ardından, herkes HBO dizisiyle prestijli çıkışlarını yakalayan oyuncu kadrosunun bundan sonra ne yapacağını merak ediyordu. Olan şey, bir TV peygamberinin bile tahmin edemeyeceği bir şeydi. Kieran Culkin, A Real Pain'deki mükemmel performansıyla haklı olarak bir akademi ödülü kazandı. Jeremy Strong, oyunculuk açısından soyadına hala yakışır bir performans sergiliyor, ancak yeteneği yardımcı akıl hocalarını veya avukatları oynayarak para kazanmaya çalışan biyografik filmlerde boşa harcanıyor. Sarah Snook, Dorian Gray'in portresi ve Bir Salyangozun anılarıyla nispeten çarpıcı bir performans sergiledi. Ancak şimdi Peacock'ın orijinal dizisi All Her Fault'la televizyona dönerik bir çıkmaza girdi. All Her Fault'un tanıtım materyalleri heyecan verici görünüyordu. Fragmanda, Marissa Irvine, çocuğu Milo'yu 14 Arthur Caddesi'ndeki bir oyun buluşmasından almaya gidiyor. Sadece oyun buluşmasını ayarladığı kadın orada yaşamıyor ve oğlu da ortalıkta görünmüyor. Dizi, Marissa'nın oğlunun kaybolduğunu öğrendiği sahneyle başlayarak, mutluluk içinde yaşayan mutlu bir hayat yanılsamasını atlıyor. İşte tam da bu sahne diziye bir ton umut veriyor. Ancak 8 bölüm boyunca sıradan anlatının üstesinden gelemeyeceği kadar fazla olmuş olabilir. Kaçırılma dramasının kesinlikle heyecan verici anları var. Ancak bunlar amaçlanan uzun vadeli tatminden ziyade kısa vadeli bir tatmin biçimi olarak hizmet ediyor. Bu tür aksaklıklar, böylesine inkar edilemez derecede suluk klişe olay örgülerine sahip hikayelerin sayfada ekranda olduğundan daha az bayağı olup olmadığını merak ettiriyor. Andrea Mara'nın aynı adlı kitabı, dizi kadar yapmacık bir kayıp kız mı? All Her Fault'u ayakta tutan tek şey, seriyi o kadar çok sırtlayan Snook'un, serinin çoğunu gözyaşları ve acı içinde geçirmesi şaşırtıcı değil. All Her Fault, annelere ses veriyor. All Her Fault, başından itibaren kadınlığın varsayımlarına, kadınsı sorumluluklara ve anneliğin kontrolcü taleplerine yoğun bir bakış gibi hissettiriyor. Tüm bunlar, bir kadın olmanın ne anlama geldiğine dair çok karmaşık alanları mükemmel bir şekilde yakalıyor. Marissa ve Jenny'nin kocaları birçok yönden dayanılmaz derecede sinir bozucu. Tembel, kibirli ve çaresizler. Açlık sınırındayken en sevdiği kıyafetlerinin yok olmasından sızlanmayı bırakamayan bir kişiye, bir grup uçak kazasından kurtulanın tanımlayacağı tüm kelimeler. Mesele şu ki, bu adamlar kötü bir durumda olmak isteyeceğiniz son insanlar. Cenk Lacey, Marissa'nın kocası Peter rolünde oldukça inandırıcı. Oğlunun ortadan kaybolmasına neden olabilecek veya olmayabilecek küçük bir hata için anında parmakla onu işaret ediyor. Bu, bir erkeğin kusursuzluk arzusunu göstermek için kadınlardaki insani kusurları vurgulamasının sadece bir örneği. Geri kalanına girmek serinin tadını kaçırırdı. Ancak All Her Fault'un erkeksi kontrolün namlusuna nasıl dikildiğini takdir etmek gerekir. Genellikle bu hikayelerdeki kadınlar kusur bulan mükemmeliyetçilerdir. Ancak burada aradaki mola vermek anlamına geliyorsa biraz dağınıklığa aldırış etmezler. Marissa ve Jenny'nin çevresindeki diğer kadınlar bile daha havalı görünmek ve çalışan anneleri hedef olarak kitlelere hitap etmek için bir erkeğin zihniyetini benimsiyor. Ancak All Her Fault'un feminist marşında ciddi bir kusur var. Evrensel olması amaçlanan anneler hakkında böylesine karmaşık, girift temaları tartışan 8 bölümlük bir diziyi izlemek, ancak gerçekte yalnızca ayrıcalıklı olanlardan bahsetmek biraz rahatsız edici olabilir. Dizi, zengin olmayan annelerin hayatlarını ele aldığında, bunlardan biri hikayeyi devralmak için daha tanınmış bir adam tarafından es geçiliyor ve diğeri de mantıksız bir suçlu olarak tasvir ediliyor. Ve belki de All Her Fault'un söylemeye çalıştığı şey, ikincisinin Marissa ve Jenny gibi karakterlerin alabileceği yardımı alabilmek için gereken finansal desteğin yoksun olduğu için bu yola girdiğidir. Ancak anlatı, kız patronlar olarak olumlu bir şekilde vurguluyor. Bunlar çok para kazananlar. Bu bakımdan All Her Fault, başarmaya çalıştığı için biraz daha sağır gelebilir. All Her Fault şişkin konusunda dolu şov. Korkunç, berbat, hiç iyi olmayan çok kötü annelik günleri, All Her Fault'un yalnızca ana konusunun arka planıdır. Milo'nun ortadan kaybolması, Marissa ve Peter'ın ailesi ve Peter'ın kız kardeşi Leah, kardeşi Brian ve Marissa'nın güvendiği iş ortağı Colin'den oluşan yakın çevresi hakkında karanlık sırları ortaya çıkarır. Ailenin zor durumunun stresi, insanlarda yıllardır içlerinde sakladıkları şeyleri ortaya çıkarmaya başlamak için gereken endişe seviyesini ortaya çıkarır. Bu sırlar, diziyi sekteye uğratabilecek şekilde illaki kaçırma olayıyla ilgili değildir.
Dürüst olmak gerekirse, aileyi en savunmasız halinde parçalamaya hizmet eder ve herkesi şüpheli haline getirir. Ancak dizinin bu bölümleri aynı zamanda herkesin suçlu Milo'ya ve bu çocuğu özellikle hedef alma niyetlerine olan ilgisini de caydırır. Bu aile dramasının neredeyse hiçbir kısmı bir sıçrama yapacak kadar ayrıntılı olarak işlenmemiş ki bu da utanç verici. Sophia Lillis, Jenny'min dadısı Carrie Finch rolüyle dizide sessiz bir güç. Bu elit grubun birkaç normal üyesinden biri olarak etkileyici bir etki yaratıyor. Ancak normal kelimesi onu tanımlamak için kesinlikle yanlış bir terim. Lillis, özellikle Carrie'nin geçmişine tamamen adanmış olan 7. bölümde parlıyor. Televizyonun sezonun ortasına gelmeden hemen sonra bir geri dönüş bölümü yayınlama eğiliminden biraz uzaklaşması güzel olurdu. Ama en azından All Her Fault, kendi tarzıyla bağımlılık yaratan bir örnek oluşturuyor. Carrie, dizinin en çok yönlü karakteri ve korkmadan korkutucu alışkanlıklara dalıyor. Ancak Lillis'in sempatik mavi gözleri, daha yıkıcı bir sesin kararını verdiğini ima ediyor. Dizi, başlangıçta hikayeyi sizin de başınıza gelebilir tarzında özenle kurgulayarak ilgi çekiyor. Çocuk kayıpları ve kaçırılmaları korkutucu. Ancak gerçek şu ki, en ufak bir dikkat dağınıklığı veya hata bunlara yol açabilir. Ancak sonlara doğru All Her Fault bu cesaretini kaybediyor. İlerleyen bölümlerde böyle bir trajedinin etkileri üzerinde durmaktansa, izleyicileri çeşitli sürprizlerle şok etmeye daha fazla odaklanıyor. Başlangıçta All Her Fault, farkındalık yaratan incelikli bir trajedi. Sonunda ise artık kenarları kaba olmayan pembe dizi tadında bir dramaya dönüşüyor. İnsanların daha önce birçok televizyon dizisi ve filmde gördüğü bir hikayeye dönüşüyor. Sarah Snook, tüm hatalarını bir kenara bırakarak her şeyini ortaya koyuyor. Dedektif Alcaraz'ın dahil olduğu ikincil hikaye, neredeyse sonradan eklenmiş gibi görünüyor. Alcaraz'ın ilgilendiği profesyonel davanın yanı sıra kişisel sorunları da var. Ancak bunlar neredeyse hiç örtüşmüyor. Bir bölümde oğluna daha iyi bir hayat vermek için ahlaki değerlerini sarsıp sarsmayacağına karar vermek zorunda kalıyor. Bu eylem, ileride başka bir seçim için domino etkisi yaratıyor. Ancak sonuçları pek iç açıcı değil. Fanning, Marisa'nın cömertliğini hafife almadığı, nazik ve kariyer odaklı genç anne Jenny rolünde de inanılmaz derecede az kullanılıyor. Ancak All Her Fault, Fanning'i olabilecek en alakasız sahnelerde kullanmayı seviyor. Bir çocuk kayıpken, Jenny'nin işi için yeni bir müşteri bulmasıyla neden kimse ilgilensin ki? Genel olarak, finali donumlamanın en doğru yolu, etkileyici olmasa da tatmin edicidir. Dizinin şok etkisi ve çılgın olay örgüsüne olan bağımlılığı büyük ölçüde kusurludur. Ancak Sarah Snook'un harikası galip gelir. Ekran süresinin neredeyse tamamını ağlayarak geçirdiğini söylemek eskiden şaka değildi. 8 bölüm boyunca böylesine acı verici duyguları tekrar tekrar canlandırmak, Snook'un karakterinin acısıyla bağ kurma kararlılığının bir göstergesidir. Snook, ne zaman geri çekilip Snook'un başrolü olmasına izin vereceğini ve ne zaman en iyi yeteneklerini anında sergileyeceğini bilen doğru türden oyuncularla çevrilidir. Televizyondaki en cilalı karakteri canlandırmıyor olsa da, Lacey, The Office'deki komedi rolünün aksine dramatik bir performansla, bazılarının erkekler erkektir diye nitelendirebileceği o kesin saçma tavrı tam 12'den vuruyor. All Her Fault, kolaylık sağlamayı ve insanların aklını başından almayı seven bir dizi. Ama aynı zamanda işin suyunu çıkarmayı da çok iyi biliyor. Dizi, ağızları açık bırakan oldukça hassas konulara değiniyor. Marisa'nın oğlunu bulmak ve ailesini parçalamakla tehdit eden daha fazla yanıltıcı olayı ortaya çıkarmak için verdiği bu mücadelenin her adımında ona acıyorsunuz. Çoğu olay örgüsü ve dizinin oraya nasıl vardığı ne kadar karmaşık olsa da, gerçeği öğrenmek için izlemeye devam etmekten kendinizi alamıyorsunuz. Bu bir başarı mı? Belki de öyle. Belki de bilinen bir hikayeyi anlatmanın kolay yolu. All Her Fault, 6 Kasım 2025'te Peacock'ta başlıyor.